Merhaba ikizler, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu arada Çeykodasınız efendim. Gökyüzü gündemine geçmeden önce şöyle bir Temmuz ayına hangi enerjilerle giriyoruz ona bir bakalım. Temmuz ayına güçlü bir maddi farkındalık ve toplumsal hedeflerinizi sorgulama isteğiyle giriş yapıyorsunuz. Güneş ve Jüpiter'in Yengeç burcundaki oluşu haritanızın ikinci evinde etkili oluyor. Bu etkiyle birlikte gelir kaynaklarınızı büyütme, kendinize maddi ve manevi güven yaratma arzunuz artıyor. Sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirmek ve potansiyelinizi kazanca dönüştürmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür Aslan burcunda güçlü 3. evinizde ilerliyor. Bu da sizi konuşkan, yaratıcı ve dikkat çeken bir iletişim tarzına yöneltiyor. Ancak Merkür'ün Plüto ile yaptığı karşıtlık söylemlerinizin bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmasına neden olabilir. Derinlikli konulara ilgi duyabilir, güçlü zihinlerle fikir savaşlarına girebilirsiniz. Sözcükleriniz güçlü bir dönüşüm aracına dönüşebilir ama aynı zamanda aynı oranda yıkıcı da olabilir. Satürn'ün Merkür'e yaptığı destekleyici bir açı var. Zihinsel dağınıklığı toparlayarak fikirlerinizi sağlam bir çerçeveye oturtmanıza yardımcı olacak. Bu etkiyle birlikte ciddi yazışmalar, sözleşmeler, eğitim konuları ya da uzun vadeli planlar için olumlu bir dönem olacak. Mars ve Ay ise Başak Burcu'nda 4. evinizde. Bu da ev, aile, taşıma ve yerleşimle ilgili konulara harekete geçiriyor. Aile içindeki düzenlemeler, evde fiziksel emek isteyen işler ya da geçmişten gelen konuların netleşmesi bu dönem ön planda olabilir. Aynı zamanda aile bireyleriyle bazı duygusal tartışmalar yaşamanız da mümkün. Sabırlı ve yapıcı olmaya özen göstermelisiniz. Venüs ile Uranüs ise Boğa burcunda kavuşuyor 4 Temmuz'da. Bence bu ayın en önemli etkilerinden biri. Bilinçaltınızda ani farkındalıklar ve ilişki dinamiklerinde içsel uyanışlara neden olabilir. Bu etkiyle birlikte geçmişe ait duygusal bir bağ sürpriz şekilde yeniden gündeminize gelebilir. Gizli bir aşk, ruhsal bir arayış ya da ani bir farkındalık deneyimi sizi içsel anlamda sarsabilir. Bu dönemde sezgilerinizi dinlemeniz ve duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemeniz çok önemli. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda 11. evinizde gelecek hedeflerinizi yapılandırmak, hayallerinizi daha gerçekçi bir zemine oturtmak adına ciddi adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizde eleme yapmak, kimlerle yürümek istediğinizi sorgulamak da bu dönemin ruhuna uygun. Ay düğümlerimizde Balık Başak aksında bir yıl boyunca kariyerle özel yaşam arasındaki dengeyi kurma gerekliliğini vurguluyor. Her şeyi kontrol altında tutma çabanızdan sıyrılıp daha çok akışta kalmayı öğreniyorsunuz. Mantıksal kararlar almak kadar sezgisel rehberliğe de kulak vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Sonuç olarak Temmuz ayına iletişim trafiği yüksek, köklerinizi sağlamlaştırma ihtiyacı yoğun, içsel farkındalığınız derinleşmiş bir ruh haliyle giriyorsunuz. Maddi dünyanızı sağlamlaştırırken manevi gelişiminizi ihmal etmemelisiniz. Şimdi giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Astrolojik gündeme geçeceğim şimdi. Ama önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Sevgili yükselen ikizler, Temmuz ayı sizin için adeta bir sahneye çıkış, tazeleniş ve kişisel devrim ayı olacak. Ayın ilk günlerinde yaşanacak bazı gelişmeler perde arkasındaki durumları aydınlatırken ikinci haftadan itibaren ise bizzat siz sahnede olacaksınız. 4 Temmuz'da Uranüs ile Venüs Boğa burcunun son derecesine kavuşuyor. Bu kavuşum bilinçaltı alanınızda ani uyanışlara ve farkındalıklara neden olabilir. Beklenmedik bir yüzleşme, gizli bir aşk ya da bastırdığınız duygularla ilgili sarsıcı ama özgürleştirici bir gelişme mümkün. Aynı gün Satürn'de durağanlaşıyor ve retro hareketine hazırlanıyor. Bu da kariyer alanında sorumluluklar ve otorite figürleri ile ilgili geçmiş konuları tekrar gündeminize taşıyabilir.
5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. İlişkilerde cazibeniz artıyor. Kendinizi daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda çekiciliğinizin arttığını, iletişim dilinizin ise daha diplomatik olduğunu fark edeceksiniz. Bu geçiş estetik, imaj ve stil konusunda da yenilenmeler getirebilir. Ve 8 Temmuz sizin için son derece önemli bir tarih çünkü Uranüs artık burcunuza geçiyor. Bu geçiş önümüzdeki birkaç yıl boyunca, 7 yıl boyunca hayatınızda devrim niteliğinde değişikliklere neden olacak. Kişiliğiniz, duruşunuz, görüntünüz ve tüm yaşam tarzınız değişime açık hale geliyor. Artık özgürleşme, bireyselleşme ve kendi yolunuzu çizme zamanı. 2025 yazı sizin için bir dönüm noktası olabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Ortak maddi konular, miras, borçlar veya derin duygusal bağlar alanında bir tamamlanmayı gündeme getirebilir. Güneş, Ay ve Ay düğümleri arasında oluşan mistik dörtgen ruhsal düzeyde büyük bir şifa ve kader planına işaret ediyor. Borçlarınızı kapatmak, duygusal yüklerinizi bırakmak ya da bir krizden güçlenerek çıkmak bu dolunayın ana teması olabilir. 13 Temmuz'da Uranüs, Satürn ve Plüto arasında güzel açılar oluşacak. Kişisel devriminizle birlikte sosyal, profesyonel ve entelektüel hayatınızı dengelemeye yardımcı olacak. Bu tarihlerde özellikle kariyer, eğitim ve kişisel hedefler arasında sağlam yapılar kurabilirsiniz. 16 Temmuz'da oluşan uyumlu açılar sizi ilişkilerde ve iletişimde daha yumuşak ve dengeli bir moda sokacak. Yeni tanışmalar, barışmalar ve güzel haberler bugünlerde gündeme gelebilir. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlayacak. Üstelik Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu retro sizin iletişim, kardeşler, eğitim ve kısa yolculuklar alanınıza etkiliyor. Eski bir arkadaşınızdan haber alabilir, ertelediğiniz bir eğitimi tekrar gündeme getirebilir ya da yanlış anlaşılmalara daha açık hale gelebilirsiniz. Sizin yönetici gezegeniniz illaki sıkıntı yaratır. Yazılı ve sözlü ifadelerde temkinli olmanız gereken bir dönem. 21 Temmuz'da ise hayli yoğun bir gün var. Mars ve Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda kavuşacak. Bu sizi ev, aile konularına geçmişle yüzleştirebilir. Aile içi bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda kariyer, aile dengesi konusunda bir baskı hissedebilirsiniz. Venüs bu kavuşuma da kare yapacak. Eski kalıpları kırmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerde stres yaşayabilirsiniz. Ayrıca Güneş ile Kiron arasında ve Uranüs ile Güneş arasında uyumlu açılar sayesinde artık cesur kararlar alabileceksiniz. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu da sizin için iletişim, seyahat, eğitim ve yakın çevreyle ilişkilerde bir aydınlanma dönemi demek. Kendinizi daha rahat ifade edecek, fikirlerinizi cesurca ortaya koyacaksınız. 23 Temmuz'dan itibaren Aslan Burcu'ndaki Güneş ile Kova Burcu'ndaki Plüton arasında bir karşıtlık oluşuyor ve 29 Temmuz'a kadar devam ediyor. Bu durum inançlarınızla veya eğitimle ilgili bir konuda baskı hissetmenize neden olabilir. Güç savaşlarına girmektense dönüşüme açık olmakta fayda var. 24 Temmuz'daki Aslan yeni ayı ise yepyeni fikirler, iletişim projeleri, kısa seyahatler ve sözleşmeler açısından size destek verecek. İfade gücünüz artıyor. Bu yeni ayda kalıcı bir iletişim projesine başlamak ya da yeni bir anlaşmaya imza atmak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür Retrosu'nu unutmayın. Detayları dikkatlice inceleyin. 25 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında oluşacak kare açı özel ilişkilerde aşkta söze dökülmeyenler nedeniyle gerginliğe neden olabilir. Sözlerinizi seçerek kullanmanız gereken bir dönem. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte maddi güvenliğiniz ve kişisel değer anlayışınız ön plana çıkacak. Ancak Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kareler gelecek kaygılarını ve sosyal çevrenizdeki sorumluluk baskısını arttırabilir.
Sevgili yükselen ikizler, Temmuz ayı sizin için bir uyanış, bir özgürleşme ve kişisel devrim ayı. Sürprizler kapınızı çalarken siz de yeni bir siz olmaya hazırlanıyorsunuz. Kendinize güvenin ve değişimi kucaklayın. Verimli, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim.